bahsedeceğiz sizlere. Fransa'nın önde gelen savunma şirketlerinden birinin başına geliyor. Şöyle ki bir bilgisayar korsanı, bir hacker şirketten 1 terabaytlık hassas veri çaldığı iddia ediliyor. Duydunuz mu hocam bunu? Arkasında bu arada Rusya'nın falan da olabileceğinden bahsediliyor. Öyle ki şimdi şöyle detaylarını da hemen söyleyeceğim sizlere. Elbette bunu iddia diyoruz çünkü hani neticede Fransa tarafından net bir açıklama yok. Fransız basında yer alan haber o şirkete ait olan, savunma şirketine ait olan 1 terabaytlık veri arasında silah sistemlerine ait yazılımlar da çalınıyor bu arada. İşte altyapı kılavuzları, gizli yazışmalar, bir sürü şey ve bunların bazıları da paylaşılıyor. Geri kalanlar elbette kendine saklanıyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? Arkasında kim var kısmını öncelikle bir konuşmak istiyorum sizinle Ayhan Hocam. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi Rusya'ya da aslında buradan biraz geçiş yapmış olabiliriz. Rusya olabilir mi? İsrail olabilir mi'nin sorusunun belki de cevabı Filistin'i tanımasından bahsetmişken Macron'un, yani en azından bunu deklare etmişken arkasında İsrail olabilir mi? Size kim olabilir sorusunun cevabında hangi ülke daha güçlü? İlk basamağı yerleştirirsiniz. Ben ilk basamağı da değil, tek basamağı direkt doğrudan İsrail'i yerleştiriyorum. Çok açık Rusya ve net değildir bir şekilde kesinlikle mi diyorsunuz? Bence İsrail'in işi. Çünkü böyle bir sürece baktığımızda Fransa Rusya'ya karşı çok daha ciddi hamleler yaptı. İşte ordu toplayalım, gerekirse askeri olarak işte oraya gidelim, askerlerimizi gönderelim, barış gücü gönderelim, bir sürü hamlesi oldu. Bunların hiçbirinde bu tarz bir hamle, karşı hamle Ruslardan gelmedi. Biraz önce konuştuk. Ruslar Avrupa'nın içerisini, işte Zeynep hocamızın da tabiriyle hibrit savaş yöntemleriyle karıştırmaya çalışıyor. Özellikle seçimlere bir takım müdahalelerde bulunarak, terör saldırılarını işte planlayarak bence. Ama bunun sürecini izlediğimizde geçen hafta Fransa dedi ki ben Eylül ayında Filistin'i devlet olarak tanıyacağım. Birleşmiş Milletler'de evet. Hemen akabinde bir sürü Netanyahu'sundan bilmem kimine, Gideon Sa'rına, Katz'ına kadar Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Knesset üyeleri, işte İsrailli milletvekillerinin hepsinin açıklaması oldu. Ama bir tane açıklama bence çok ilginçti. İsrail Hangisi? Dışişleri Bakanı Gideon Sa'r'dan gelen açıklama. Fransa bu saatten sonra Paris sokaklarını işte kontrol altına alabilecek mi onu göreceğiz diye açık böyle şok edici bir tehditte bulundu. Ve bu tehditin hemen arkasından bu saldırı geldi. Ben haberi ilk okudum, daha böyle başlığına baktım, dedim ki İsrail tehdidinin arkasını doldurmuş. Peki hocam bir şey soracağım. Oraya geleceğiz ama bir denizaltının altına işte siber saldırı olması ne demek? Yani böyle bizim anlayacağımız şekilde yalın bir biçimde evet bir sürü verisine ulaşıldı. Bunlar paylaşılacak. Belki işte hani İsrail yaptı diyoruz. İsrail'in yapmasından bahsediyoruz ama bir denizaltı birçok denizaltı demek mi aynı zamanda? Yani bütün denizaltılarını mı o şirketin? Böyle biraz tahayyül edebilmek adına soruyorum meseleyi. Şimdi çok böyle teknik detaylarına ben vakıf değilim ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Denizaltılarının özellikle nükleer kapasiteye sahip, Fransa'da da nükleer kapasite var. Hatta nükleer denizaltıları da var. En önemli özelliği savaşlarda belli bir noktadan sonra bunlar denizin altına girer işte arada ve o ülkenin çok böyle 3-5 kişisi hariç kimse o denizaltının nerede olduğunu bilmez. Bu neden önemlidir? Eğer sizin ülkenize, mesela Fransa'ya başka bir ülke nükleer saldırı yaptı. İkinci vuruş kapasitesi dediğimiz bir şey var. O da şu: siz karşı devletlere şunu dersiniz: sen benim ülkemi, bütün topraklarımı komple saldırılarla yok etsen dahi benim sana ikinci vuruş kapasitem, ikinci vuruşu yapma, karşı saldırı yapma kapasitem var dersiniz. Bunun da bu tehditin altında genellikle nükleer denizaltılarla, nükleer başlıklı denizaltılarla doldurursunuz. Yani çok stratejik bir silah. Bu İsrail'de de var, Fransa'da da var, Amerika'da da var, Rusya'da da var. Bu bütün devletlere sizin caydırıcılığınızı arttırmak için kullandığınız bir unsur. Şimdi siz bu kadar o devletin elindeki en stratejik 3-4 silahtan bir tane. Yani bunu şunlarla kıyaslayabiliriz. Hipersonik füzeler, işte nükleer denizaltıları. Bunlar en üst seviyedeki devletlerin caydırıcı güçleri, kapasiteleri. Siz bununla ilgili bu tarz en mahrem, işte biraz önce dedim ya, belki o Fransa'da 3 kişinin 5 kişinin bildiği bilgileri bu şekilde hackerlar aracılığıyla kamuoyuyla paylaştığınız anda şunu demiş oluyorsunuz: biz sizin en kılcal damarlarınıza kadar her şeyinizi biliyoruz.
Yani aynı zamanda bir itibar suikasti de diyebiliriz. İtibar suikasti bir de çok büyük bir güvenlik açığı. Yani yarın öbür gün siz o bilgileri Fransa'nın düşmanlarına verebilirsiniz. Yani kendiniz kullanmasanız bile Fransa'nın düşmanlarına o bilgiyi verdiğiniz zaman Fransa'da çok büyük bir güvenlik açığı oluşturursunuz. Bu bir de bir ön işaret, yani işaret fişeği. Bakın aynısını İspanya'ya da yaptılar. Ne zaman İspanya ile İsrail'in sürtüşmesi belli bir seviyenin üstüne çıktı, İspanya açık açık İsrail'i tehdit etmeye başladı, İsrail'i eleştirmeye başladı, İsrail'e silah vermeyeceğini, silah ambargosu uyguladığını deklare etti. İspanya'da ne yaşandı? Birden elektrik kesintisi, bütün İspanya sim kartları, işte o hücresel veri ağları birden bloke oldu. Para çekemeyecek hale geldiler. Sistemi kilitlediler. Kim yaptı? %1 milyon İsrail'in işiydi. İspanya'ya gösterdikleri o tepkinin, yaptıkları o hamlenin başka bir versiyonu şimdi Fransa'ya yaptılar. Ve bu şekilde diğer devletlere de gözdağı veriyorlar. Yani hem İspanya'ya, Fransa'ya şunu söylüyor İsrail: eğer bizimle didişmeye devam edersen seni sadece Siyonist lobinin üzerinden, küresel sermayenin üzerinden, Amerika'nın üzerinden baskılamayız. Sana bir takım hamleler yapmayız. Aynı zamanda en kirli, en çirkin, güvenliğini tehdit edecek, senin halkının gündelik yaşamını felç edecek bir takım hamlelere de biz tevessül edebiliriz diye oyunu iyice çirkinleştiler. Bu çirkin hamleleri İsrail'in artık sadece Filistin'e, Gazze'ye, Ürdün'e, Lübnan'a, Irak'a, Suriye'ye değil, bakın Avrupalı devletlere de yaptığını gördük. Ama şunu da ben söyleyeyim Sümeyye Hanım. Buyurun. Ben bu hamlelerin aslında orta ve uzun vadede böyle biraz daha üst perdeden stratejik baktığımızda iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Nasıl Neden yani? iyi bir şey? Avrupa yıllardır bölge halklarının gördüğü İsrail'in çirkin, pis terör devleti yönünü yavaş yavaş yaşamaya başlıyor. Yani biraz şunu diyebiliyoruz artık. Bakın alın işte o terör devleti, besleyip büyüttüğünüz terör devleti, bu böyle bir devlet. Yarın öbür gün fırsatını bulduğunda size de aynısını yapacak. Size de o terör unsurlarını kullanacak. Şimdi bu sözümün altını Buna doldurayım. çok inanmak istiyorum ama hani böyle mi Dolduracağım düşünüyorlar? altını. Bakın, size desem ki, burada seyircilere sorsam, İsrail'in Filistin topraklarına yerleşmesini sağlayan bir numaralı devlet kim desem, Balfour Deklarasyonu'ndan başlarız, İngiltere deriz değil mi? İkinci Dünya Savaşı bitiminden sonra bakıyor ki İsrail, artık İngiltere onlara ayak bağı oluyor ve İngiltere'den daha güçlü bir devlet var. Daha fazla kullanabileceği bir devlet var. Kim o? Amerika Birleşik Devletleri. Bakın bütün o Filistin'e yerleşmesi, orada terör unsurlarıyla işgalini genişletmesi, bir devletimsi varlığa, entiteye evrilebilmesi için kullandığı İngiltere'ye ne yapıyor? Terör saldırıları düzenliyor. Kral Davut Oteli saldırısını seyircilerimiz açıp bakabilirler. İngilizlerin olduğu 20'den fazla İngiliz yetkili hayatını kaybediyor. Kim yapıyor bunu? İsrailli teröristler. Sonrasında 2 tane İngiliz askerinin İsrail teröristleri tarafından kaçırılması ve talepleri karşılanmadığı için asılması olayı var. Yani tarihlerinde bu var. İngiltere'yi kullandılar. Sonra terör unsurlarıyla, terör saldırılarıyla İngiltere'yi Filistin'den çıkartmaya çalıştılar. Şu an soykırımına destek veren Amerika'ya ve Avrupa'ya da yarın öbür gün bu şekilde çıkarları ayrıştığı zaman o terörist yüzünü İsrail gösterecek. Şu an göstermeye başladı. O anlamda diyorum ki biraz da o terör devletini desteklemelerinin bedelini artık o devletler, bakın Fransa gibi devletler ödemeye başlıyor. Bugün Keir Starmer da açıklama yaptı. Biz de Eylül'de tanıyabiliriz eğer ateşkes sağlanmasa diye. Yarın öbür gün İngiltere'ye de yapacak. Aynı şey olacak değil mi? Ama son olarak şunu tekrar edeyim. Bu İsrail'in aslında başarısı değil. Bu İsrail'in stratejik körlüğü. Bakın önce bölgede bütün cepheleri genişlettiler. Bölgedeki tüm halkları düşmanlaştılar. Ülkeleri düşman haline getirdiler. Şimdi Avrupa'ya sıçradı. Avrupa'yı da kendisinden uzaklaştırıyor. Bu hamlelerden bahsettiniz ya, bu hamlelerin devamı gelir mi? Yani işte tıpkı cümlesinde de sarf ettiği gibi Paris sokaklarını karıştıracağı noktaya evrilir mi? Gelir. Yani bu terör devletinin gözüne artık kan bürümüş. Rasyonelitesini, o zaman aklı, çok mantığı aleni olur ya. etmiş. Şimdi bunun arkasında biz yokuz, biz böyle bir şey yapmadık deyip Yok, sıyrılmaya gayret gösterebilirler. Onu da aleni yapmayacak. Onu da tabii ki gizli paravan örgütler üzerinde yapıyor. Ama önemli olan şu Sümeyye Hanım, o devlet onun kim yaptığını biliyor. Şu an mesela İspanya bunu açıklayamaz tabii ki, İsrail bize saldırdı diye. Ama İspanya çok yüksek ihtimalle biliyor. o işin İsrail tarafından yapıldığını biliyor. Mesajı aldı.
Fransa'da çok yüksek ihtimalle o işi kimin yaptığını tabii ki biliyor. O da mesajı aldı. Şimdi mesele şu. İsrail bu tehditleriyle Avrupalıları hizaya getirebilecek mi, getiremeyecek mi? Benim görüşüm hizaya getiremeyeceği ve bu tarz hamlelerle daha fazla düşman, daha fazla rakip edineceği. Bu şekilde, bu hızla devam ederse ben 2 senedir söylüyorum, 7 Ekim'den bu yana söylüyorum. Hala iddiamın arkasındayım. İsrail'in Filistin'den başlayarak, Gazze'den başlayarak işlediği katliamlar, soykırım suçları, bütün o bölgeyi, dünyanın çeşitli bölgelerini terörize etmesi İsrail'in gücünün, kuvvetini, başarısını göstermiyor. Aksine İsrail'in giderek ölmekte olan, yok olmakta olan bir devletin ilk aşamalarında olduğunu gösteriyor. Yani kendi altlarındaki zemini oyuyorlar. İnşallah bu hızla devam ederlerse, bu terör devleti mantığıyla devam ederse bu sonlarına daha da hızlı, daha da yakın bir şekilde gelecekler. Böyle önümüzdeki birkaç sene içerisinde bu terör devletinin nasıl battığını hepimiz şahitlik edeceğiz. Dilerim.